Merhabalar, Beraber Örelim mi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Modeli istediğiniz örgü çeşitlerinde kullanabilirsiniz. Çok güzel battaniye olabilen bir örgü modeli. Yeleklerde, hırkalarda, büyükler için olan örgülerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Model için ben 3 milim şiş kullandım. 300 metre uzunluğunda ip kullandım. Sizler de ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Modelin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü bu şekilde. Hızlı ilerleyen bir model. Model 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. Şimdi modelin yapımına geçelim. Şöyle 2 tane 3 milim şişimi aldım. Şöyle mavi renkle beraber sizlere anlatacağım. Şişimin üzerine 18 ilmek atarak modeli yapmaya başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 tane ilmeğimi şişimin üzerine attım. Örneğimi çeviriyorum. Burada bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Sizler isterseniz bu kısımda lastik örebilirsiniz. Ben sadece modeli anlatacak olduğum için bu şekilde direkt modele geçiyorum. Şimdi örneğimin ön yüzündeyim. Burada sizlere model kurulumunu anlatmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimle beraber sağ şişimde 5 ilmeğim oldu. İpimi ön yüze alıyorum. 4 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3, 4 tane ilmeğimi ters ördüm. İpimi arka kısma alıyorum. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön yüze aldım. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. İlk sıramızı tamamlamış olduk. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arka kısma alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Örneğimi çevirdim. Örneğimin ön yüzündeyim. Ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz ilmeğim vardı. 4 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi ön yüze alıyorum. 4 ilmeğimi ters örüyorum. Yani ön yüzde 4 düz 4 ters örerek sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Örneğimi çevirdim. Örneğimin arka yüzündeyim. Örneğimin arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde sıramı ters örgü olarak tamamladım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Yine burada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi ön yüze alıyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum.
4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Örneğimin arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Şurada görmüş olduğumuz haroşalar 1, 2, 3 tane haroşamız oluştu. Bunlar 5 tane olana kadar modeli bu şekilde örüyoruz. Şimdi örneğimin arka yüzüne geçeceğim. Arka yüzdeki ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Ön yüze geldiğimde düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters öreceğim. Arka yüzde ilmeklerimi ters öreceğim. Tekrar ön yüze geldiğimde düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters şeklinde örüp sıramı tamamlayacağım. Bu şekilde sıralarımı öreyim. Sıralarımı tamamladım. Şuradaki haroşa örgüm 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Yani bir modeli tamamlamış olduk. Arka yüzde sıramı ters örgü olarak ördüm. Örneğimin ön yüzüne geldim. Şimdi modelimizi kaydıracağız ama kaydırmadan önce ön yüzde bir sıra düz örgü öreceğiz. Arka yüzde de yine bir sıra ters örgü öreceğiz. Şimdi ön yüzdeki düz örgümü örüyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örgü olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Örneğimi çevirdim. Örneğimin arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Arka yüzdeki sıramı ters örgü olarak tamamladım. Şimdi modelimizi kaydırıyoruz. Örneğimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz örgümüz vardı. Bu 4 tane düz örgümüzü ters olarak örüyoruz. İpimi ön yüze aldım. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arka yüze alıyorum. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani şuradaki ters örgünün üzerine düz örgü örüyorum. Tekrardan ipimi ön yüze alıyorum. Düz örgünün üzerine 4 tane ters örgü örüyorum. İpimi arka yüze aldım. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Böylece ikinci model kurulumumuzu yapmış olduk. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimizin arka yüzü aynı şekilde ilerliyor. Yani modelin arka yüzünde hep ters olarak örüyoruz. Ön yüzde düz ilmeğin üzerine düz, ters ilmeğin üzerine ters örüyoruz. Sıramı ters örgü olarak tamamladım. Modelimi çevirdim. Modelimin ön yüzündeyim. Yine burada düz ilmeklerin üzerine düz, ters ilmeklerin üzerine ters örerek aradaki haroşa sıramı 5 tane olarak öreceğim. Sıralarımı bu şekilde tamamlayayım. İkinci modelimi de tamamladım. Böylece iki modeli örmüş olduk. Şimdi diğer modeli kurmak için ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Tekrardan ön yüze geldiğimizde şuradaki haroşa örgünün üzerine, yani ters örgünün üzerine düz öreceğiz. 4 ilmeğimizi düz öreceğiz. Düz ilmeğimizin üzerine 4 ilmeğimizi ters öreceğiz. Yani bu şekilde modeli kaydırıp kurmuş olacağız. Dediğim gibi zevkle örülen bir model. Şöyle daha büyük şekli bu şekilde. Umarım sizler de beğenerek modeli örmüşsünüzdür. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.